Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Almanya'da emeklilik krizi 70 yaşına kadar mı çalışılacak büyük bir soru işareti var değerli izleyiciler. Avrupa ülkelerindeki demografik değişim emeklilik sistemlerini zorluyor. Yaşam süresi uzarken emekli sayısı artıyor, prim ödeyenler ise azalıyor. Ülkeler emeklilik reformunu tartışıyor. Evet, hesaplara göre 5 seneye kadar Almanya çok bir zorunda kalacak ve emeklilerin maaşını ödeyemeyecek. Bunun çözümü ne? Oradan biraz fazla vergi, buradan biraz fazla vergi. Değerli izleyiciler, Avrupa'da olan gurbetçilerim ama tek Almanya değil, bütün ülkeler, bütün Avrupa, İsviçre dahil emeklilik problemi var. Tabii ki insanlar daha fazla çalışmak istemiyor. Ben de istemiyorum. İsviçre'de seçim oldu. 66'ya kadar uzatacaklardı. Hayır dedim. Bu sıkıntıyı başka bir türlü çözün lütfen. Her yere milyonlarca frank, euro gönderebiliyorsunuz ama kendi emeklilerinize bakmıyorsunuz. Ben şahsen 15 yaşında başladım çalışmaya. 65 yaşına kadar çalışacağım. 50 sene yapar. 50 sene devamlı ödeme yaptım kasaya. Karşılığında tabii ki alnımın terinle kazandığım parayı ödedim ve karşılığında emekliliğimi ben şahsen isterim. Rahat bir emeklilik mi yoksa ayın sonunu zor getirmek mi? Değerli izleyiciler, işte büyük soru bu. Almanya'da bir süredir emekliliğe dair hararetli bir tartışma yürütülüyor. Siyasetçiler çünkü biliyor, çıkmaz sokaktalar. Siyasiler farklı çözüm önerilerinde ısrar ediyor ancak bu tartışmalar sadece Almanya'ya mahsus değil, pek çok Avrupa ülkesinde aynı şekilde gündemde olan bu tartışmaların temelinde ise şu sorular var. Gelecek kuşakların üzerindeki yük ne kadar olabilir ve bugünkü emeklilere hangi sözler hala gönül rahatlığıyla verilebilir? Değerli izleyiciler, Almanya, sırf Almanya değil, bütün Avrupa sorun şu. Emekli çoğalıyor, arkadan az bebek geliyor, çocuklar az. Ama aslında Avrupa bence benim nacize düşüncem bu sorunu çözebilir. Neden? O kadar çok ülke var ki Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Gençler. Öyle bir sistem yapacaksın ki gelenler çalışsın beyefendi gibi, maaşını alsın, sisteme para ödesin, onlar hayatını kurtarsın, Avrupa'daki emekliler de rahatla yaşayabilsin, emekli parası gelsin. Benim nacize düşüncem, değerli izleyiciler, bunu oradan buradan okumuyorum ha, bana kimse akıl da vermiyor. Mesela Türkiye'den gelmek isteyenler var. Köyde boş boşuna oturacağına 22 yaşındaki çocuk, onu getirmemiz lazım, sisteme entegre etmemiz lazım, Almanca öğretip bir fabrikada çalışmaya başlatmamız lazım. Beyefendi gibi çalışsın, sisteme para ödesin, kendisi de adam gibi yaşasın çalışarak istediği her şeyi alsın. Köy yerinde alamıyor ki, boş boş oturuyor. Yani kimseyi de davet etmiyorum ha. Sırf Türkiye değil. Afrika'ya şimdi kapıları açsak Avrupa anında dolar. Sırf Afrika'da değil. Biliyorsunuz yani her yerden Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Rusya'dan bile Avrupa'ya gelmek istiyorlar. Ukrayna zaten geleceğe kadar geldi. Ve tabii ki bakın Fransa'da emeklilik 62 yaşında. 64'e çıkarmak istediler. Ne oldu? Değerli izleyiciler, yüzlerce araba yaktı. Bütün Fransa, o sarı yelekliler ayağa kalktı. Öyle olmaz, böyle olur dedi ve kasaya daha fazla zarar verdiler. Yani kasa derken o arabaların parasını kim ödedi? Gene sigortalar ödedi, gene halk ödedi ve daha da fazla zarar verildi maalesef. Emeklilik yaşı peki 70'e mi çıkacak? Böyle giderse evet.
değerli izleyiciler. Böyle bir çözüm bulunmazsa 70'e çıkacak, hatta 72'ye çıkacak. Neden? İnsanlar ihtiyarladıkça ihtiyarlıyor. Eskiden insanlar 65 yaşında ölüyordu. Şimdi İsviçre'ye bakarsak hanımlar galiba ortalama 89, beyler de 84 ortalama yaş seviyesi. Eskiden kaçtı? 67, 65, yani 70'i zor buluyordu insanlar. Şimdi daha da fazla tabii ki ihtiyarlıyorlar. Avrupa'da emeklilik yapıları oldukça karmakarışık. Birçok ülkede dağıtım, sermaye birikimi ve askeri güvence modelleri iç içe geçmiş durumda. 9 AB ülkesi emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlıyor. Belki de en iyi sistem bu olacak. Siz yazın bana, yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Ben merak ediyorum gerçekten. Danimarka, Hollanda, Estonya ve Slovakya bu ülkeler arasında bulunuyor. Yani seneden seneye emekliliği uzatmaya başladılar. Portekiz'de 2014'ten beri yaşam beklentisi her bir yıl arttığında çalışma süresi yaklaşık 8 ay uzuyor. Böylece emeklilik yaşı 66 yıl 7 aya çıktı. Covid-19 pandemisi döneminde yaşam beklentisi düştüğü için emeklilik yaşı da geçici olarak düşmüştü. Değerli izleyiciler, bu Covid-19 geldiğinde İsviçre'de dediler ki tamam, emeklilik kasasına çözüm bulduk. Bütün ihtiyarlar zaten ölüp gidecek, ama işte öyle değil değerli izleyiciler. Kimin ne zaman öleceğini Allah biliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın verilerine göre bu tür otomatik modeller uzun vadede birçok ülkede emeklilik yaşını 70'in üzerine taşıyabiliyor. Yoksulluk riski artıyor değerli izleyiciler. Tüm reformların ortak hedefi emeklilik sisteminin gelecekte de finanse edebilir kalmasını sağlamak. Ancak hangi yol seçilirse seçilsin, genel beklentisi aynı. Daha uzun çalışılmadığı veya özel tasarruf yapılmadığı sürece gelecekteki emekli maaşları ücretlere kıyasla düşecek. OECD, Avrupa'da ortalama kazanca sahip bir çalışan için net ikame oranının yaklaşık %61 olarak veriyor. Yani maaşını bitirdikten, işini bitirdin, emekli oldun, %100 almıyorsun, %61 alıyorsun. Yani kişi emeklilikte çalışma dönemine kıyasla 3'te 1'den fazla gelir kaybediyor. Bitmedi bak, bir dakika. Ülke değişiyor. Farklar ise büyük. Estonya, Litvanya ve İrlanda %40'ın altına inerken Hollanda, Portekiz ve Türkiye %90'ın üzerine çıkıyor. Almanya, Fransa ve İsveç ise orta seviyelerde bulunuyor. Değerli izleyiciler, şimdi 10.000 alırken 1.000 almak başka, 10.000 alırken 6.000 almak başka. Yani ülke değişiyor. Hollanda, Portekiz ve Türkiye %90'ın üzerine çıkıyor. Yaşam standardını belirleyen yalnızca emeklilik geliri de değil, bireysel birikimler ve konut sahipliği de önemli rol oynuyor. Tabii ki kendi evin varsa başka, bir de kira ödüyorsan başka. Bazı ülkelerde düşük emekli maaşı ancak bu ek birikimlerle dengelenebiliyor. Değerli izleyiciler, İsviçre'de emekli oldunuz. Para biriktirmediniz. Normal çalıştınız. Emeklilik paranız, evlisin. Size hemen aceleden bir hesapla yapayım. Bakın, evlisin. Beraber 3.200 frank alıyorsun. Beraber emeklilik maaşı. Bir de pensiyon kasa, hanımın evdeyse pensiyon kasayla belki 5.000, 6.000 frank alırsın. Hadi diyelim 6.000 frank aldın. Hanımından beraber 6.000 frank. Ama ev kiran 2.500, geri kaldı 3.500. Bunun ceyran parasıdır, su parasıdır, telefon parasıdır, sigortalarındır. Sağlık sigortanı zaten ödüyorsun. Değerli izleyiciler, inanın bana, bakın, 2 kişi 6.000 frankla İsviçre'deki
İsviçre'deki arkadaşlar da izleyiciler de bana şahit olur. Yani 6.000 franktan hop hop hoplayamazsın. Yani yaşarsın tabii ki. Ayağını yorganına kadar uzatacaksın, yaşarsın. Ama hop hop hoplayamazsın. Yok ben lokantada yemek yiyeceğim. 3-4 kere Türkiye'ye gidip izin yapacağım. Şöyle araba kullanacağım. Yok Mercedes olacak. Yok o günler bitti. Kıyaslaman lazım. Yani ayağını yorganına kadar uzatman lazım. Ne diyorsunuz? 70 olacak mı? Değerli izleyiciler, bilmiyorum. İnşallah bana Allah çok ömür verir, ben de görürüm. Ama ileride değil 70-72 olacağına da inanıyorum ben şahsen Murat Bozdağ. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Pardon. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Gelecek videoda görüşme dileğiyle. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.